Dünyanın Nefis Yemekleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün nefis bir çorbayla geldim. Çorbam için önce 3 yemek kaşığı sıvı yağ uygun bir tencerenin içine alıyorum. Ve üzerine 350 gram ufak ufak doğradığım dana eti ekliyorum. Suyunu salana kadar şöyle yağda biraz çeviriyorum. Önce kendi suyunda pişireceğim eti. Ayrıntıları için videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. İçine 4 diş rendelemiş olduğum sarımsağı ekliyorum. Ve şöyle biraz karıştırıyorum. Şimdi kapağını örtüyorum ve kendi suyunda biraz pişecek. Şöyle tekrar kontrol ediyorum. Şimdi içine 6,5 su bardağı kaynatılmış sıcak su ekliyorum. Etin pişme durumuna göre eğer suyu çok azalırsa biraz daha sıcak su ekleyebilirsiniz sonradan. Şimdi kapağını kapattım ve pişmeye bıraktım. Çorbanın terbiyesi için 2 yemek kaşığı un ekledim kabın içine ve 1 adet yumurta ekliyorum. Ve 1 su bardağı yoğurt ekliyorum. Yarım su bardağı su ekliyorum. Daha kolay karıştırılsın diye yarım su bardağı su ekledim. Şimdi malzemeleri güzel bir şekilde çırpıyorum. Bu arada videomu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Videomla ilgili görüş ve önerilerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. 1 yemek kaşığı limon suyu ekliyorum. Ve 1 yemek kaşığı sirke ekliyorum. Tekrar malzemeleri çırpıyorum. Şimdi eti pişmiş mi diye kontrol ediyorum. Etin pişmiş olması gerekiyor bu durumda. Etim pişmiş. Ve birazdan terbiyesini ekleyeceğim. Önce etin suyundan 3 kepçe suyu alıp yoğurdun içine ekliyorum. Eklerken de karıştırıyorum. Şöyle güzel bir şekilde önce karıştırıyorum. Ve şimdi çorbanın terbiyesini yavaş bir şekilde tencerenin içine ekliyorum. Eklerken hızlı bir şekilde karıştırıyorum. Kaynayana kadar bu şekilde, yani hızlı bir şekilde karıştıracağım. Kesinlikle çorbanın kesilmemesi lazım. İçinde hem limon hem de sirke var. Onun için sürekli karıştırmak gerekiyor. Ta ki kaynayana kadar. Çorbam kaynadı ve şimdi karıştırmayı bırakıyorum. Bıraktıktan sonra bir 10 dakika daha bu şekilde pişireceğim. Gördüğünüz gibi çorbam zerre kadar hiç kesilmedi. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuzun miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Kapağını örtmeden kaynatacağım. Ondan sonra ocaktan alacağım. Eritmek için 1 yemek kaşığı tereyağını tavanın içine aldım. Bu arada çorbayı da ocaktan aldım. Tereyağını erittim ve içine 1 tatlı kaşığı toz biber ekledim. Çorbayı da şimdi kaselere alıyorum.
Ve üzerine tereyağı ekliyorum. Çok lezzetli ve çok doyurucu bir çorba. Deneyen herkese afiyet olsun ve şimdi yemeğimize geçiyoruz. Yemeğimiz için bir kavanoz konserve fasulyesini kullanacağım. Önce kapağını açıyorum. Kapağını açtıktan sonra kontrol ediyorum. Bozulma falan var mı? Tencereye 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağını aldım. Ve 1 adet doğranmış soğan ekliyorum. Soğanı biraz kavuracağım. 3 diş sarımsak ekliyorum. Sarımsak güzel bir lezzet veriyor. İki yemek kaşığı domates salçasını kullanıyorum. Salçayı soğanla beraber kavuruyorum biraz. Ve şimdi üzerine konserve fasulyesini ekliyorum. Zaten pişmiş bir fasulye. Çok pişmesine gerek yok. Tuz ekliyorum. Çok az pul biber ekliyorum. Ve sumak ekliyorum. Sumak yeşil fasulyeye çok güzel yakışıyor. Mutlaka kullanmanızı, denemenizi tavsiye ederim. Kaynamaya başladıktan bir 10 dakika sonra ocaktan alacağım. Ve fasulyemiz pişti. Şöyle servis tabağına alıyorum. Çok lezzetli görünüyor. Fasulye ile ilgili videomu videonun sonuna veya altına linkini bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz eğer dilerseniz. Ve pilav için yarım fincan sıvı yağını tencerenin içine aldım. Üzerine 2 yemek kaşığı tereyağı ekledim. Tereyağı eridikten sonra içine yarım su bardağı arpa şehriye ekledim. Orası kamera tam almamış. Yarım su bardağı arpa şehriye ekledim. Şimdi arpa şehriyeyi kavuracağım. Arpa şehriye kavruldu ve yıkamış olduğum 2 su bardağı pirinç ekliyorum. Arpa şehriye ile beraber pirinci de biraz kavuracağım. Yavaş yavaş karıştırarak kavuruyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Pirinci de biraz kavurduktan sonra şimdi üzerine 3 su bardağı sıcak su ekliyorum. Bardağımın ölçüsü 200 milim. 3 su bardağı bu ölçüye göre yeterli geliyor tam. Ve kapağını kapattım. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte pişirmeye bırakıyorum. Şimdi kontrol ediyorum. Suyunu çektikten sonra şimdi kontrol ediyorum. Üstünü bir havlu kağıtla kapatıyorum ve kapattıktan sonra dinlenmeye bıraktım. Ve şimdi açıyorum. Şimdi havalansın diye şöyle biraz yavaş yavaş karıştırıyorum.
Pilavımız çok güzel oldu ve tane tane dağılıyor. Şimdi kalıbını alsın diye böyle bir kaseye dolduruyorum. Şimdi sıra geldi tatlı niyetine yaptığım kurabiye tarifine geldi. Kurabiye tarifi için bir su bardağı şekeri kabın içine aldım ve üzerine bir adet yumurta ekliyorum. Yumurta ve şekeri iyice çırpıyorum. Şöyle güzel bir şekilde çırptım ve şimdi içine bir su bardağı sıvı yağ ekledim. 4 su bardağı un ekledim. Ve 1 su bardağı da nişasta ekliyorum. 125 gram tereyağı ekliyorum. Margarin de ekleyebilirsiniz. 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozunu ekliyorum. Bütün malzemeleri ekledikten sonra şimdi hamuru yoğuruyorum. İftardan sonra çayın yanında giden güzel bir kurabiye tarifi. Hamuru yoğurdum ve şimdi 4 eşit parçaya bölüyorum. Her parçayı ayrı ayrı birer beze haline getiriyorum. Şimdi hamurdan bir bezemi aldım ve pişirme kağıdının arasında açıyorum. Çok ince olmayacak şekilde açıyorum. Ve şimdi bir kavanoz yardımıyla kesiyorum. Kavanozun ağzı bardaktan biraz daha büyük olduğu için kavanozla kesmeyi tercih ettim. Kestiğim kurabiyeleri fırın tepsisine yerleştiriyorum. Ne çok kalın ne de çok ince olacak şekilde açtım. Tüm kurabiyeleri yaptım ve fırın tepsisine dizdim. Kalan hamur parçalarında da nohut büyüklüğünde bu şekilde bezeler hazırladım. Önce kurabiyenin etrafına yumurta akını sürüyorum. Ondan sonra nohut büyüklüğündeki hamur bezelerini sırayla diziyorum. Hepsini bu şekilde diziyorum. Biraz uğraştırıcı ama bu işi seviyorsanız zevkli oluyor. Tüm kurabiyeleri bu şekilde hazırladıktan sonra ısıtılmış 160 derece fırında pişireceğim. Kurabiyeler pişerken ben de portakal suyunu sıkacağım. 2 su bardağı portakal suyunu kullanacağım. Ve 2 su bardağı portakal suyunu hazırladım. Bardağımın ölçüsü 200 milim. Şimdi portakal suyunu tencerenin içine aldım. Ve içine 1 yemek kaşığı nişasta, 1 yemek kaşığı da toz şeker ekliyorum. Ve tencereyi ocağa aldım. Şimdi muhallebiyi pişiriyorum. Eğer daha yoğun kıvamda olmasını istiyorsanız yarım yemek kaşığı daha nişasta ekleyebilirsiniz. Muhallebinin kıvamı bu şekilde. Şimdi tüm kurabiyelerin üzerine muhallebiden döküyorum. Kurabiyeleri bir tık daha az pişirebilirsiniz. Şimdi üzerini süslüyorum. Siz de dilediğiniz uygun malzemelerle süsleyebilirsiniz. İftardan sonra çayın yanında tüketilebilecek güzel ve tatlı kurabiyeler. Şöyle dokusunu da gösteriyorum.
Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bu güzel kurabiyeden sonra şimdi salata hazırlayacağım. Salata için soyulmuş 2 adet havuç kullanıyorum. Havuçları bu şekilde doğruyorum önce. Dilerseniz rendeleyebilirsiniz. Havuçları doğradım ve şimdi yarım baş marul doğrayacağım. Sadece marul ve havuçtan oluşan lezzetli bir salata. Şimdi salatanın sosu için 2 yemek kaşığı yoğurdu kabın içine ekledim ve içine yarım fincan zeytinyağı ekledim. 1 tatlı kaşığı sumak ekliyorum. Çok az pul biber ve çok az karabiber ekledim. Ve az miktarda da kekik ekledim. Şimdi sıkılmış olduğum 1 limon suyu ekledim. Ve sosu karıştırıyorum. Şimdi 1 tatlı kaşığı tuz ekledim ve sosunu ekliyorum. Sosunu ekledikten sonra güzel bir şekilde karıştırıyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüş ve önerilerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Sizler için her gün hazırlamış olduğum farklı tariflerle inşallah yarınki iftar menüsünde tekrar görüşürüz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah sizin için faydalı bir video olmuştur. Hoşça kalın.